Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Binance mobil kullanımı anlatacağım. Uygulama üzerinden anlatacağım. Öncesinde Binance mobil uygulamayı indirmek için aşağıda bu videonun altında iOS ve Android için linkleri de paylaşmış olacağım. Bu linkler üzerinde mobil uygulamayı indirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Binance'da kullanmak için ilk önce bir borsayı kullanmak için ne yapmak gerekiyor arkadaşlar? Borsaya kayıt yapmak gerekiyor. Hesabınızı onaylatmanız gerekiyor. Para yatırmanız gerekiyor ve işlem yapmanız gerekiyor. Bu 3 aşamayı da sizlere detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk önce kayıt olmanız gerekiyor. Şimdi birazdan ekrana bir resim çıkacak arkadaşlar. Oradaki referans kodunu kayıt olurken referans bölümüne yazarsanız %10 ömür boyu %10 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Bu da işlem komisyon ücretlerinizde %10 daha az ödemeniz demek. Kanalımıza destek olmak için ve ömür boyu %10 daha az komisyon ödemek için birazdan göreceğiniz referans kodunu ya da aşağıda vereceğimiz link üzerinden direkt kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Kayıt olduktan sonra yapmanız gereken ilk şey arkadaşlar hesabınızı onaylatmak. Bir mobil cihazda ve uygulama üzerinde hesabınızı onaylatmak normal bir bilgisayara göre çok daha kolay. O yüzden uygulama üzerinden hesabınızı onaylatmanızı tavsiye ediyorum. Bunun için ne yapacağız arkadaşlar? Sağ alt tarafta bulunan gördüğünüz gibi hesap sekmesine tıklayacağız. Hesapta biz zaten kimlik doğrulamamızı şu an yapmışız. Bakın burada hemen kimlik doğrulama yazıyor. Görebiliyorsunuz. Kimlik doğrulama kısmına tıklayacağız. Yanımızda kimliğimizin ya da ehliyetimizin olması yeterli. Zaten mobil bir cihazda olduğunuz için resminizi otomatikman kameranızı açarak çekebiliyor. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 1 saat içerisinde de hesabınız onaylanmış oluyor. Onaylı hesap olunca arkadaşlar daha fazla para transferi yapıp daha fazla çekebiliyorsunuz. Ayrıyeten Türk lirasıyla para yatırma, kredi kartıyla para yatırma gibi seçenekler de aktif olmuş oluyor. Eğer hesabınızı onaylatmazsanız bunu yapamazsınız. Şimdi hesap kısmında başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Dilimizi değiştirebiliriz. Bakın bir referans kimliğiniz var. İsterseniz arkadaşlarınıza ne yaptık? Sağ altta hesaba tıkladık. Hesap kimliğimizi doğruladık. Buraya bakıyoruz şimdi. Referans kimliğiniz var. Buraya tıkladığınızda arkadaşlarınızı kendi referansınız üzerinden davet ederek siz de komisyon kazanabilirsiniz. İlk önce dil İngilizce açılırsa arkadaşlar burada ayarlar var bakın yine. Ayarlar kısmını görüyorsunuz şurada. Ayarlar kısmına tıklıyoruz. Bakın arkadaşlar burada para birimi ve dil var. Biz para birimini USDT kullanıyoruz genellikle. Yani fonlarınızı total miktarını USDT olarak görüyoruz. İsterseniz buradan tıklayıp istediğiniz para birimine geçebilirsiniz. Yine dil seçeneğini arkadaşlar ilk başta İngilizce açarsa burada Türkçe'ye geçebilirsiniz. Mesela İngilizce yapalım. Bakın tekrar geldim. Size böyle açılırsa account dedim. Settings dedim arkadaşlar. Language dedim. Türk diline tekrar geri geçtim arkadaşlar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Dilimizi Türkçe yaptık. Kaydımızı açtık. Hesabımızı onaylattık. Artık bir para yatırmamız gerekiyor. Şimdi nasıl para yatırabiliriz arkadaşlar? Bir Bitcoin ya da diğer coinler üzerinden para yatırabiliriz. Türk lirası olarak para yatırabiliriz ve kredi kartıyla para yatırabiliriz. Kredi kartı ile direkt Binance üzerinden para yatırma seçeneği, şurada gördüğünüz seçenek şu an kapalı. Onu söyleyeyim arkadaşlar size. Bakın şu seçeneğe tıklamayın. Şu an Türkiye'de bu seçenek kapalı. Yani direkt Binance üzerinden kredi kartıyla para yatıramıyorsunuz. Ama şöyle bir seçeneğiniz var. Bakın şurada gördüğünüz kredi kartı. Üçüncü parti bir kuruluş üzerinden komisyon oranı yaklaşık %4,5 olarak kredi kartıyla şuradan dediğim gibi buradan para yatırabilirsiniz arkadaşlar. Ona tıkladığımızda zaten bakın tıklayalım. Gördüğünüz gibi Powered by SimpleX diye bir yer çıkıyor. Buranın da yaklaşık bakın düşük işlem masrafı işlem başına yalnızca %3,5 ya da 10 USD diyor. Hangi miktar daha yüksekse diyor onu alırım diyor. Buranın biraz daha işlem ücreti yüksek arkadaşlar. Türk lirasıyla para yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bakın onu da göstereyim hemen. Yine ana ekranda Deposit TRY diye çıkacak zaten. Buraya tıklıyoruz.
Arkadaşlar bakın yatırma ve çekme var. Yatırmaya basıyoruz. Bize iki tane yöntem sunacak arkadaşlar. Bir Papara, bir de Etvycash sunacak. Bakın şuradan hemen. Orayı da göstereyim size. Şuradan arkadaşlar seçiyoruz. Hemen şu ok işaretinden. Papara. Papara ile yaparsanız arkadaşlar %1 bir komisyon ücreti alıyor. Mesela bakın 100 yazdım. 99 lira diyor. Hesabına yatar diyor. Papara hesabı açmak da zaten son derece kolay. Bunun üzerinden Türk lirasıyla para yatırabilirsiniz. Dediğim gibi hesabınızın onaylı olması yeterli arkadaşlar. Etvycash üzerinden yaparsanız Etvycash'te komisyon almıyor. Ama Etvycash'e tekrar üye olmanız gerekiyor. Bu şekilde. Bir ikinci yöntem olarak ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Hemen geçelim. Herhangi bir coin cinsiyle para yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için de arkadaşlar ne yaptım? Fonlarım. Sağ altta bulunan hesabın yanında fonlarım sekmesine tıkladım. Geldim bakın burada yatırma var arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurası. Yatırmaya basacağım. Bakın istediğim para cinsini seçeceğim. Önce yatırmaya basalım. Bakın şu üstte, sağ üstte arama butonu var. Buradan arayabilirsiniz. Mesela ben diyelim ki herhangi bir borsada BTC'm var. BTC yatıracağım. Geldim BTC'yi buldum arkadaşlar. Bakın üstüne tıklayacağım şimdi. Bakın size bir adres veriyor. Zaten burada adresi kopyala seçeneğini tıkladığınızda direkt bu adresi kopyalayabilirsiniz. Bakın adresi kopyala dediğimde kopyalama başarılı çıktı. Yine herhangi bir para biriminde buradan bularak mesela ne yapalım? Ripple. Tıklayarak hesap adresimizi alarak herhangi bir borsadan Binance'a kolay bir şekilde transfer yapabiliriz. Dediğim gibi nasıl para yatırıyormuşuz? Birincisi 3. parti kuruluşlarla, şurada gördüğünüz 3. parti kuruluşlarla, bakın şurası. Buraya tıklamamanız gerektiğini söyledim. Şurayla %3,5 minimum 10 dolar %3,5 komisyon ödeyerek para yatırabilirsiniz. Yine burada gördüğünüz Deposit TR'ye yazan yerden Papara'yla %1 komisyon oranıyla para yatırabilirsiniz. Ya da fonlar kısmından dediğim gibi yatırma bölümüne tıklayarak yine buraya para transferi yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi para transferini yaptık. Hesabımızı açtık, onaylattık, para transferimizi yaptık. Şimdi ne kaldı artık? Borsada işlem yapmaya geldi. Şimdi bakın ilk önce şurayı anlatalım. Piyasalar. Arkadaşlar bakın burada favori piyasamız var. Bunu geçelim. Mesela baktığımızda BTC cinsinden işte Ethereum BTC, BNB BTC bütün BTC çiftlerindeki bütün coinleri bize burada gösteriyor. Bakın all dersek, all TS dersek bütün çiftlerin hepsini gösteriyor. Mesela neyi arayalım biz? Üstte yine arama kısmı var arkadaşlar. Bakın mesela nereye arayalım? VRX diyelim. Bakın VRX BNB, VRX BTC, VRX USD çıktı. Bunun üzerine tıklayıp direkt olarak alım satıma gidebiliriz. Ama biz orayı göstermeyeceğiz. Şimdi sağ altta yine 3. sırada alım satımlar sekmesi var. Bakın arkadaşlar burada bu arada favorileri eklemeye göstereyim. Mesela ben neyi ekleyeceğim işte Bitcoin Cash BTC tıkladım üzerine. Açılan şeyde sağ üstte bakın şurada bir yıldız işareti var. Oraya tıklarsam tıkladım. Favorilerime eklendi. Geri geldim. Favorilerime baktım. Bakın BCH eklendi. Geri çıkartmak istersem tekrar tıkladım üstüne. Yıldız işaretini kaldırdım. Favorilerimden gitti arkadaşlar. Bu kadar. Özellikle çok kullandığınız çiftler varsa favorileri eklerseniz daha kolay işlem yapabilirsiniz. Şimdi alım satımlara geldik. Burası en önemli kısmı arkadaşlar. Burayı da biraz detaylandıracağım. Şimdi alım satımlarda arkadaşlar spot var. Görüyorsunuz. Spot var, marjin var, vadeli işlemler var, opsiyonlar var. Opsiyonlar yeni bir seçenek. Bunları nasıl kullanacağımızı basit ve detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ilk önce spot nedir? Spotta işlem yapmak, alım satım yapmak nedir? Onu bilmemiz gerekiyor. Arkadaşlar spot şu demek. Normal piyasada herhangi bir kaldıraç kullanmadan sadece tek yönlü alış yapabileceğimiz, var olmayan bir şeyi satamayacağımız. Yani diyelim ki bizim işte 200 dolar yatırdık ya da 200 Türk lirası yatırdık ve hiç coin'imiz yok.
Biz bu spot cüzdanda şu an sadece alım yapabiliriz. Sonra da aldığımız mal varlığı satabiliriz. Burada işlemler tek yönlüdür. Çünkü birazdan göreceksiniz marjin vadeli işlemler ve opsiyonlar borsasında biraz daha farklı olacak. Şimdi mesela ne üzerinden gidelim? Kolay olması açısından. Bakın şurayı göstereyim. Bakın arkadaşlar buradan hangi işlem çifti üzerinden işlem yapacağımızı şu ok işaretine şimdi basarak seçeceğiz. Bastım arkadaşlar. Bakın ben neye geçeyim mesela? BTC ya da USDT piyasasına geçeyim. BTC ile işlem yapayım. En çok kullanılan BTC, USDT. Bakın BTC görüyorsunuz arkadaşlar. BTC, USDT. Tıkladım. Geçtim. Şu an ben ne yapıyorum arkadaşlar? USDT ile BTC alacağım. Şimdi alış işlemini göstereyim ilk önce. Almak için ne yapacağız? Şimdi piyasa fiyatımız ne arkadaşlar? Göstereyim hemen onu da size. Bakın. Şu an mevcut fiyat her zaman buradan takip edebilirsiniz. Bu piyasa fiyatı. Şimdi arkadaşlar bu sağda gördüğümüz mavi ve kırmızılar ne anlam ifade ediyor noktasına gelirsek. Buradaki bölümde arkadaşlar alımlar gösteriliyor. Yani piyasaya girilen alım işlemleri gözüküyor. Bakın işte neymiş mesela 7000 çok hızlı ilerliyor bu BTC USDT olduğu için ama mesela 7125'te işte kaybettim. O kadar alım varmış arkadaşlar. 9 Bitcoin'lik galiba. 9 Bitcoin'lik bir alım varmış olarak düşünebilirsiniz. Bu bölümde yine arkadaşlar piyasada bulunan şu kırmızı bölümde piyasada bulunan satışlar. Şu anki piyasanın değeri de gördüğünüz gibi burası. Arkadaşlar yeşil yanında alım oluyor demek. Kırmızı yanında satış yapılıyor demek. Bunu bilin. Şimdi ben geldim. Şu an piyasa ne arkadaşlar? 7122. Bakın şurası. 7122. Ben geldim alış vereceğim. Şimdi bunu her iki türlü de yapabilirim arkadaşlar. Kendim bir fiyat girerek alış yapabilirim. Bir ikincisi de şu an çok hızlı ilerlediği için yakalayamadığım için direkt bana piyasadan al diyebilirim. Mesela o durumda ne yaparım ben? Geldim burayı. Bakın düzenledim. Şu an mesela Bitcoin 7122'ye. Ben diyorum ki 7115'e düşerse alacağım. Ne kadar alacağım arkadaşlar? Bakın isterseniz şu bölümden yüzdelik olarak ayarlama yapabilirsiniz. İsterseniz buradan toplam USDT'ye bastığınızda bakın toplam USDT kısmında kaç USDT'lik alacağımı yazabilirim. İstersem de miktar olarak BTC yazabilirim. Mesela bir BTC yazarsam bakın şu an piyasa fiyatından almıyorum. Dikkat edin. Ala bastığımda bakın şöyle göstereyim. Ala bastığında arkadaşlar bu pozisyon bu emir defterine işlenir. Nereye işlenir arkadaşlar? Dediğim gibi alış yaptığımız için şu bölüme işlenir. Bu piyasa fiyatı 7115'e düştüğünde de bu bir BTC'niz alınmaya başlar. 7115'te tamamlanıncaya kadar bu BTC'yi alabilirsiniz. Bu birinci alma opsiyonunuz. İkinci alma opsiyonunuza geçelim hemen. Bakın şurada limit teklifinde bir ok var. Oraya tıklayacağım. Piyasa teklifi var arkadaşlar. Gördünüz mü? Piyasa teklifi. Bakın arkadaşlar piyasa teklifi şu demek. Piyasa çok hareketli gördüğünüz gibi. Ben hemen piyasaya girmek istiyorum. Yani şu fiyat ne olursa olsun ben şu an hemen alayım diyorum. Yine aynı örnek üzerinden gideceğim. Bir BTC yazdım arkadaşlar. Ala bastığım an, şuraya bastığım an piyasa fiyatından bakın. Şu anki fiyat artan azalan fiyatta bakın satanlar var. Şu satanlardan bir BTC alıncaya kadar yani bu bir BTC doluncaya kadar anında işlemimi yapar. Ve böylece piyasa fiyatından bir BTC almış olurum. Şimdi satış kısmına geçelim arkadaşlar. Şöyle satış kısmına geçelim. Diyelim ki biz bu BTC'leri aldık ve artık satışa geçeceğiz. Ne kadardan aldık işte? 7115'ten aldık. Şimdi onun için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın sat. Şu an aldayız bakın. Zaten sarı bir işaret. Sat kısmına geçeceğiz. Sata basıyoruz. Bakın burada da yine limit teklifi ve piyasa teklifi diye aynı mantık bir daha var. Ben diyorum ki mesela bir BTC'm olduğunu farz ediyorum şu an. 7200 olursa BTC miktarı dediğim gibi yine seçebilirim. Mesela şu opsiyonu yapabilirim işte. 0.5 satabilirim mesela. Yarısını şimdi sat diyebilirim arkadaşlar. Ya da mesela %100'ünü seçerim. Ya da
Yine USDT mesela 5000 dolarlığını sat. Mesela 50 bin dolar yazdım. 5000 dolarlığını sattığımda işte 0.6944'ünü satabilirim. Gibi gibi. Ya da mesela 1 BTC, yine örnek üzerinden gidelim. 1 BTC'yi sata bastığımda, bakın şu sata bastığımda bu sefer emrim şu bölüme işlenir. Daha üstlerde şu an. Oraya işlenir. Ve sonrasında Bitcoin 7200 dolara geldiğinde arkadaşlar işlemimi satmış ve kapatmış olurum. Bunun karşılığında tekrar hesabıma USDT gelir. Şimdi aynı şekilde limit teklifine tıkladığımızda satta da aynı şey geçerli arkadaşlar. Ben diyelim ki hemen satmak istiyorum. Piyasa teklifine tıklarım arkadaşlar. Miktarımı yazarım mesela. Ne? 1 BTC. Sata bastığımda şu anki piyasa fiyatım neyse, bakın şu anki piyasa fiyatım neyse oradan hemen satış işlemini gerçekleştirmiş olurum. Şimdi arkadaşlar spot cüzdanında basitçe alımlar ve satımlar bu şekilde. Bir de stop limiti de göstereyim arkadaşlar yine size. Bakın stop limit var. Çok da videoyu karıştırmak istemiyorum. Basit bir şekilde anlatmak istiyorum ama yine buralarda göstereyim. Stop limit ne demek arkadaşlar? Şimdi stop limit daha çok zararımızı azaltmak için kullandığımız bir fonksiyon. Şimdi yine aynı örnek üzerinden gidelim. Biz 7115'ten Bitcoin almıştık ya da 7000'den aldığımızı farz edin. Çok önemli değil. Bitcoin gitgide düşüyor ve biz şunu düşünüyoruz. Diyoruz ki Bitcoin 6600'e gelirse bu sefer 3750'lere sarkacak. Biz bu zararımızı engellemeliyiz diyoruz. O zaman burada stop limit devreye giriyor. Neydi arkadaşlar? Ben 7000'den almıştım. Geldim. 6500'e düşerse zarara uğrayacağımı düşünüyorum ya. Bakın geldim. Mesela 6550 dedim. Şimdi arkadaşlar 6550 ilk girdiğim rakam şu oluyor. 6550'ye girdiğimde bu emrim tetiklenir. Şimdi mesela buraya da ne yazacağım? 6545. Burada da yine mesela 1 BTC tamamını sat ya da istediğini sat. Şimdi arkadaşlar bu emir ne oluyor? Hemen anlatalım. 6550 bu emrimin tetiklenme fiyatı arkadaşlar. Yani 6550'ye Bitcoin düştüğü anda benim verdiğim buradaki miktar üzerinden piyasada bir alıcı varsa, bu bölümde bir alıcı varsa ben satmaya başlarım. İkinci bölümü niye giriyoruz arkadaşlar? Niye daha aşağı bir fiyat girdik? Niye mesela 6550'ye 6550 koymadık? Onun sebebi şu arkadaşlar. Bakın mesela ben ne yapıyorum? Satıyorum. Ama bakın şuraya geldiğimi düşünün. Burada 0.03'lük bir alım var. O zaman ben bir Bitcoin satıyordum. 6550'den tüm Bitcoin'lerimi ya da ilgili kripto paralarımı satamama durumum var. O yüzden ben bir aralık koyuyorum ki bu aralık içerisinde belirttiğim miktarın tamamını satabilsin. Stop limit bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Stop limit kullanmak özellikle vadeli işlemler ve marjin piyasasında son derece önemli bir özellik. Şimdi arkadaşlar spot'u gösterdik. Yeni kayıt olanlar zaten mutlaka spot'tan başlasın arkadaşlar. Spot'ta biraz daha riskiniz az. İkinci kısım ne arkadaşlar? Marjin. Şimdi arkadaşlar marjinde gördüğünüz gibi bakın çarpı 5. 5'e kadar işlem yapabiliyoruz. Marjini spot'tan ayıran şey şu arkadaşlar. Diyelim ki elimizde az önce neydi? 1 BTC'miz vardı. Bize marjinde bunun 5 katına kadar işlem yaptırabiliyor. Yani biz 4 Bitcoin'i Binance'dan başka birilerinden aslında başka birinden borç almış oluyoruz ama Binance'dan diye düşünelim. Binance'dan borç alıyoruz ve bu 4 Bitcoin karşılığında saatlik bir faiz ödüyoruz arkadaşlar. Bu saatlik faiz bakın borç al var. Tıklayalım. Bu saatlik faizi her saat ödüyoruz. Ve burada çarpı 5 kaldıraca kadar kaldıraçla işlem yapabiliyoruz. Bunu belli coinlerde yapabiliyoruz arkadaşlar. Zaten buradan işte seçebilirsiniz istediğiniz coin'i. Yanlarında zaten bak marjinde olduğum için şu an çıktı. Buradan coinleri istediğiniz coinleri seçip yine yıldız işareti yaparak favorileri ekleyebilirsiniz. Burada da yine alış satış açısından arkadaşlar aynı şeyi kullanıyoruz. Sadece burada borç al ya da
borç sat diye çift taraflı işlem yapabiliyoruz. Yani diyelim ki arkadaşlar elimizde Bitcoin yok. Ama burada marjin olduğu için Bitcoin satabiliyoruz. Ne yapıyoruz işte? Borç sat diyoruz arkadaşlar mesela. Borç al diyoruz. Borç al da sat yaptığımız zaman paramızın 5 katına kadar şey yapabiliyoruz. Dediğim gibi alım ya da satım işlemi yapabiliyoruz. Ama burada şunu unutmayın. Her saat faiz ödüyorsunuz. Bunun dışında paranızın tamamını kaybetme şansınız var. Bunun sebebi de şu arkadaşlar. Mesela diyelim ki bir Bitcoin ile işlem yapıyorum. 5 Bitcoin yani 4 Bitcoin de onlardan borç aldım. 5 Bitcoin ile oynuyorum. Benim ana param ne kadar? 1 Bitcoin arkadaşlar. Bu 1 Bitcoin'i kaybettiğim anda buna ne gidiyor? İşte Bitcoin'i kaybetmenin sebebi ne? Bitcoin'in düşmesi arkadaşlar. Çünkü ben 5 Bitcoin ile işlem yaptım. İşte Bitcoin 100 dolar düştüğünde benim ana param 500 dolar azalıyor. Öyle düşünün. Çünkü 5 Bitcoin ile işlem yapıyorum. Aynı şekilde Bitcoin 100 dolar yükseldiğinde de aslında 500 dolar kazanmış oluyorum. Hem alışlarda hem satışlarda yüksek oranda kar ya da zararınıza sebep olabilir. Riskli bir piyasadır arkadaşlar. Dikkat edin. Zaten burada da yine al sat, piyasadan al, işte limit al. Hepsini göstermiştik. Spot'tan bir farkı yok. Sadece burada borç alma var ve faiz ödeme var arkadaşlar. Kaldıraç var. Paranızın 5 katına kadar kaldıraçla işlem yapabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada sağa gittik sıra. Özellikle şu üçünde riskler artıyor. Şimdi üçüncü olarak vadeli işlemlere geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar vadeli işlemlerde bakın tıkladım şuraya yine. Tümü dedim. Bakın mesela BTC USDT'ye bastım. Arkadaşlar vadeli işlemlerde 125 kaldıraça kadar bakın. Şurada hemen olayı göstereyim size. Bakın. Tıkladım. Bakın 125 kaldıraca kadar işlem yapabiliyorum. Yani az önce marjinde 5 kaldıraça kadar işlem yapabiliyordum. Burada 125 kaldıraça kadar işlem yapabiliyorum. Burada farkı ne arkadaşlar? Burada bir faiz yok. Yani marjindeki gibi faiz almıyorsunuz aslında. Ama ana paranızın dediğim gibi tamamı yine gittiğinde likidasyona düşürüyorsunuz. Burada likidasyon kavramı var. Ve paranızın tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Arkadaşlar vadeli işlemlere ilk girdiğinizde arkadaşlar şimdi vadeli işlemlere geldiğinizde ilk önce vadeli işlemler hesabımızı açmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız onu göstereceğim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şuraya tıklayacağız. Şu bölüme tıklayacağız ve bir vadeli işlemler hesabı açacağız. Tıkladık arkadaşlar. Bakın bizden bir referans kimliği istiyor. Şimdi burada şöyle bir sorun var arkadaşlar. Bizim referans kimliğimiz var ve bunu girdiğinizde %10 bir komisyon indirimi kazanıyorsunuz. iOS'larda, iPhone'larda herhangi bir sorun yok ama Android telefonlarda sadece rakamla size yazdırmaya müsaade ediyor. O yüzden şöyle yapacağız. Bakın bir not defteri açın arkadaşlar. Bizim referans kodumuz Türkiye. Bu sayede %10 bir indirim kazanacaksınız. Bunu buradan kopyalıyoruz. Buna müsaade ediyor. Sonrasında gelip buraya yapıştırabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi referans adına arkadaşlar Türkiye giriyoruz. Dediğim gibi bir not defterini alıp kopyalayıp yapıştır yapmanız yeterli. Sonra da burada hemen sorumluluk metni beyanını okudum ve kabul ediyorum'a tıklayacağız. Ve şimdi aça bastığımızda arkadaşlar vadeli işlemler hesabımızı %10 komisyonlu bir şekilde açmış olacağız. Şimdi arkadaşlar vadeli işlemlerde ne var? İşte ilerleyen videolarda yine yayınlayacağız çok uzamaması için. İşte marjin seçenekleri var. İşte burada kaldıracınızı ayarlama var. Yine vadeli işlemlerde de arkadaşlar hem alıp hem de satış yapabiliyoruz. Yani çift taraflı işlem yapabildiğimiz bir şey. Son olarak arkadaşlar opsiyonlar borsasında anlatacağım. Arkadaşlar opsiyonlar borsası sadece mobil cihazlarda kullanılabilen BTC USDT çiftinde olan bir borsa. Daha yeni açıldı. Çok kullanışlı değil ama nasıl kullanırım derseniz genel mantığını anlatacağım. İşte arkadaşlar ne var burada? Hemen bakın. Şurada 10 dakika, 30 dakika, 1 saat, 8 saat ya da 1 gün olmak üzere 5 adet opsiyon zamanı gösteriyor. Bunların her birini seçebiliyorsunuz. Mesela bakın 10 dakika seçtim. Buraya da 1 yazalım.
10 dakika seçtim arkadaşlar. Bu 10 dakika karşı şeyinde Bitcoin'i alım opsiyonu al ya da bu da çift taraflı. Satım opsiyonu al yaptığımda alabiliyorum ya da satabiliyorum. 10 dakika içerisinde ödeyeceğim. Bakın, almam durumunda ödeyeceğim para, vermem durumunda ödeyeceğim para burada yazıyor. Burada arkadaşlar şu sistem işi. Bu biraz daha risksiz. Paranızın tamamını kaybetme ihtimaliniz yok. Yani şunu yapıyor Binance. Diyor ki eğer sen bu opsiyonu alırsan senden 9 doları ya da işte satışta 7 doları peşin alırım. Sen zarar etsen de kar etsen de artık Binance'ın umurunda olmuyor arkadaşlar. İsterseniz 10 dakika bitmeden pozisyonu kapatabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 8 dolar ödedik, 15 dolar kardayız. O 8 dolar gitti arkadaşlar, öyle düşünün. Direkt olarak işte şurada bir şey çıkıyor. Oradan kapatabiliyoruz. 10 dakika geçti. 10 dakika sonra arkadaşlar sizin karda ya da zarar olduğunuza bakmaksızın bu pozisyonlarınız otomatikman kapanır. Şu ödediğiniz paradan, bakın burada ödediğiniz paralardan daha fazla miktarda bir para kaybetmezsiniz. Yani opsiyonlar borsasında başta ödeyeceğiniz miktar bellidir arkadaşlar. Daha sonrasında herhangi bir ekstra ücret ödemezsiniz. Bakın 30 dakikaya geçelim. Bakın 1 saate geçelim. Maliyetlerin arttığını görüyorsunuz. 1 saat ve 1 gün. Dediğim gibi bu opsiyon saatlerinde bu işlemleri kapatabileceğiniz gibi, kapatmamanız durumunda işte 10 dakika aldınız, 10 dakika sonra, bir gün aldınız, bir gün sonra kar ya da zararda olun, bu işlem otomatikman kapanır arkadaşlar. Genel olarak Binance'ın 2020 yılında mobil cihazlarda, mobil aplikasyonlarda kullanımı bu şekilde. Son olarak ne yaptık? Bir tekrarlayalım. Borsaya kayıt olduk, hesabımızı onaylattık, para yatırdık, işlem yaptık. Bir de para çekmeye de gelelim o zaman arkadaşlar son olarak. Artık tamamlıyoruz döngüyü ve paramızı çekeceğiz. Yine arkadaşlar bakın, fonlara tıkladım. Bakın burada çekme diye bir seçenek var, görüyor musunuz? Aynı yatırmadaki gibi arkadaşlar buradan Bitcoin'le para çekebilirsiniz. Yine arkadaşlar en başta bahsettiğim gibi alım işlemindeki gibi Türk lirası ile de Papara ve Bcash üzerinden yine para çekebiliyorsunuz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yine soruları olan olursa aşağıda yorum kısmına yazsın. Dediğim gibi bir referans link paylaşacağım. O referans link üzerinden üye olursanız %10 bir komisyon indirimi kazanacaksınız. Ayrıyeten kanalımıza destek olmuş olacaksınız. Yine vadeli işlemlerde Türkiye referans kodunu yazdığınızda yine vadeli işlemlerde de %10 bir komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Aşağıda yine iOS ve Android için uygulamanın linkleri var arkadaşlar. Sorularınız olursa bekliyoruz. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olup ve bu videoya yorum atmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.